Selamlar sevgili Birkaç Adam izleyicileri, ben Vidi. Bu hafta yine bir film detayları videosuyla karşınızdayım. Bu hafta Inception yani Türkçe ismiyle Başlangıç filminin detaylarına, teorilerine ve yıllar sonra Michael Caine tarafından açıklanan sonuna göz atacağız. Hazırsanız Sinevidi başlıyor. İsim detaylarıyla başlayalım. Filmde gördüğümüz karakterlerin isimlerini sıralarsak eğer, Dom, Robert, Eames, Arthur, Maul ve Saito isimlerinden Dreams kelimesi ortaya çıkıyor. Christopher Nolan, Inception ekibindeki rolleri film yapımı sürecine dahil olan rollere benzetmiş. Cobb'u yönetmen, Arthur'u yapımcı, Ariadne'yi prodüksiyon tasarımcısı, Eames'i oyuncu, Saito'yu stüdyo ve Fisher'ı da seyirci olarak düşünerek yazmış. Leonardo DiCaprio'dan daha önce bu rol Brad Pitt'e teklif edilmiş. Filmin Penrose merdivenleri, dönen geçit, çığ dağı ve sıfır yer çekimi sahneleri gibi pek çok özel efekt bilgisayar tekniğiyle değil, pratik yöntemlerle oluşturulmuş. Bu sahnelerin nasıl çekildiğine dair kısa bir videoyu izninizle bir izleyelim. Cobb'un hikayedeki asıl meselesi eve dönmekti. Dom, Slav dillerinin çoğunda ev anlamına gelmektedir. Latince'deki domus'tan türemiştir. Cobb ise fonetik olarak Urduca, Sanskritçe, Hintçe gibi dillerde rüya anlamına gelmektedir. Ve tabii ki Yusuf, İncil'de adı geçen, İngilizce adıyla Joseph olan ve rüyaları yorumlama yeteneği olan dini bir figürden gelmektedir. 528-491 sayısını filmde pek çok yerde görüyoruz. Otelde sarışın kılığına giren Eames, Fisher'a 6 haneli bir sayı verir. Bu sayı 528-491'dir. Otelde ekip 528 numaralı odada uyur ve Arthur 491 numaralı odada altlarına patlayıcı yükler yerleştirir. Dağda Fisher 528-491 numaralı şifreye sahip olan bir kasayı açar. Bu sayıyla ilgili birçok teori bulunmakta. Sizler için birkaç tanesini derledim. İlk teoride Cobb'un Fisher'ın beynine bu sayıları bilerek entegre ettiğini, sürekli onun karşısına bilerek çıkarttığı söyleniyor. Bunun sebebinin filmin sonundaki kasanın şifresinin o sayılar olmasını istediği için yavaş yavaş bilinçaltına yerleştirdiği düşünülüyor. Bir diğer teoride ise Fisher'ın babası 1952 doğumlu, buradan 52'yi, kendisinin doğum yılı olan 1984 yılı, buradan 84'ü ve Fisher 7 yaşındayken ölen annesi için 1991 yılından 91 sayıları eklenip bu kombinasyona dönüşüyor. Son teorimizde ise dini manastırlarda bir harmoni ölçüsü olarak bu sayıların denk geldiği kelimelere göre yapıldığı. Bu teoriye göre 528 sayısı mucizelerin notu anlamına, 491 sayısı ise affedilmez günah anlamına gelmektedir. Buna göre Cobb, affedilmez bir günah sonucunda arafta kalır ve bir mucizeyle buradan kurtulmayı başarır. Ariadne'nin Cobb onu işe alırken çizdiği bulmaca, Kral Minos'un labirentidir. Yunan mitolojisinde Ariadne bir Yunan kralı ve kraliçenin kızıdır. Ariadne, Theseus'a geri dönmesi karşılığında labirentten geri çıkabilmesi ve Minotaur'u yenmesi için kırmızı bir yumak ip verir. Filmin tema müziğinde bulunan yavaş, kasvetli ve tiz trombonlar aslında filmin jeneriği olan müziğin başlangıcının yavaşlatılmış halidir. Müziğin ismini şu an şurada görüyorsunuz. Dahası rüyanın içinde bir müzik duyduğunda o müziğin yavaşlatılmış halini duyar. Biz de filmden sonra jenerik aktığında müziğin hızlı halini duyarız. Bu da bir nevi bizim rüyadan yani filmden uyanmamızı sağlamak için yapılmıştır. Aynı zamanda filmin 2 saat 28 dakika olmasının sebebi de bu şarkının ilk versiyonunda
süresinin 2 dakika 28 saniye olmasından ötürüdür. Warner Bros. Film için pazarlama kampanyası yaparken Inception The Cowboy Job adında bir çizgi roman yayınlamış. Nolan filmdeki baş karaktere ilk filmlerinden biri olan Following'deki baş karakterlerden birinin ismini verir. Aynı zamanda bu isim ünlü mimar Henry Cobbo'da bir selam çakar ve filmde gördüğümüz birçok gökdelen ve mimari yapı onun elinden çıkmıştır. Inception'ın sonunda Cobb karakterinin gerçek dünyada mı rüyada mı olduğunu bilmiyordu. Cobb karakteri gerçek dünyada. Nereden mi biliyorum? Cobb daha önceki bir konuşmasında totemlerin sadece kendisine ait olan insanda işe yaradığını söylüyordu. Kullandığı totem ise, yani o topaç ise aslında eşi Mol'un totemiydi. Cobb'un toteminden film boyunca hiç bahsedilmiyor ama bir detay var. Cobb film içinde ne zaman rüyada olsa parmağında evlilik yüzüğü gözükürken rüyada olmadığı her sahnede bu yüzük gözükmüyor ve filmin sonunda da bu yüzük elinde yok. Bu yüzden bu teoriye göre Cobb gerçek hayatta hayatına devam ediyor. Bu teoriye göre ise Cobb'un aslında bir totemi yok. Bildiğiniz üzere totem aslında gerçek dünya ile rüya alemini ayırmaya ve ikisi arasındaki farkı anlamaya yarıyor. Ancak şöyle bir detay var ki Molot totemi Cobb elindeyken rüyada çevirdiği zaman durmadan devam edebiliyor. Aslında böyle bir şeyin olmaması gerekiyor. Çünkü sadece insan kendi totemini çevirdiği zaman ya da kendi totemi neyse onu anladığı zaman rüyada olduğunu anlıyordu. Bu totem de Mol'un totemiydi. Buna göre rüya gören Cobb, rüya gördüğünü anladığı için etrafındaki dünyayı istediği gibi yönetebiliyor. Ve karısı Mol'un da totemini kendisi isteğiyle sürekli dönmesini sağlayabiliyor. Buna filmdeki birçok sahnede Mol'un totemi dönerken Cobb'un ona dikkatli bir şekilde baktığını ve odaklandığını görerek anlayabiliyoruz. Yani şu sonuca ulaştırıyor bu da bizi. Eğer odaklanmasına rağmen topaç hala dönüyorsa Cobb rüyadadır. Ama eğer odaklanmasına rağmen topaç eğer dönmeyi bırakıyorsa Cobb gerçek dünyadadır. Cobb'un totemi aslında bir başkasının toteminin odaklanıp odaklanılmamasından kaynaklanıyor. Bu teoriye göre Mol evlilik teklifini Cobb'un bilinçaltına işledi. Cobb'un rüyalarında Mol'un yansıması ona evlilik teklif ettiğini bir rüya gördüğünden bahsediyor. Zihin boşaltıcılarla ikisi de çok fazla çalıştığı ve tecrübeli oldukları için Mol'ü Cobb'un bilinçaltına evlilik fikrini sokmuş olması pek olası. Cobb, Mol ile kafayı bozmuş durumda ve bunun sebebi biraz suçluluk olabilir. Ancak Mol'ün nereye giderse gitsin orada belirmesine yetecek bir sebep değil. Bir sahnede Cobb, rüyalarda pozitif duyguların negatiflerden daha çok işe yaradığından bahsediyor. Peki bunu nereden mi biliyor? Çünkü zihninde Mol ile evlenmenin ve beraber yaşlanmanın fikrini taşıyor. Asıl hedef Cobb, Mol ve diğerleri onu kurtarmaya çalışıyor. Bir rüyanın içine sıkışıp kalan aslında Cobb'un kendisi. Mol kendini öldürdüğü zaman gerçek dünyada uyanıyor. Cobb gerçek dünyada uyku halinde kalıyor. Mol ve diğerleri sürekli onun rüyasına girip Cobb'u hala rüya gördüğüne ikna etmeye ve onu uyandırmaya çalışıyorlar. Mol'ü Cobb'un birinci rüya katmanına girememe sebebi ise Cobb'un hala reddetme sürecinde olmasından ve kendisini rüya gördüğüne ikna etmiş olmasından kaynaklanıyor. Rüyaya sıkışan Cobb bilerek kendi totemini unutmuş gibi yapıyor ve Mol'ün totemi hikayesini uyduruyor. Bu şekilde rüyada istediği kadar karısıyla birlikte yaşayabiliyor. Bir de tabii ki Cobb'un Araf'ta olduğu hikayesi var. Filmin sonlarına doğru karlı askeri tesis sahnesinde Mol fikir ekmeye çalıştıkları Fisher'ı öldürüyor ve Araf'a gitmesine sebep oluyor. Daha sonra Cobb ve Ariadne Araf'a giderek Fisher'ın binadan atlamasını sağlayarak karlı katmana tekrar dönüyorlar. Ancak Eames karakteriyle Cobbs'un konuştuğu bir sahnede Araf'a gidilirse geri dönülemeyeceği söyleniyor. Peki nasıl Ariadne ve Fisher çatıdan atlayarak Araf'tan çıkıyorlar? Bunun için bir hayran şöyle bir teori geliştirmiş. Teoriye göre Cobb Fisher'ın peşinden Araf'a düşüyor ama geri çıkamıyor. Burada delirmemek için sürekli daha önce yaşadıklarını tekrar düşünüyor, hayal ediyor ve kurguluyor. Bizim izlediğimiz film ise bunun son kurgusundan, yani Araf'tan çıkacağı zamanı anlatmasından geliyor. Yani film izlerken orada Cobb binlerce kez bu olayları yaşamıştı, tekrarlamıştı ve biz sonuncusunu izliyoruz. Burada yaşlı Sarito'nun Cobb'a beni öldürmek için mi geldin sorusu da aslında bir nevi Cobb'un totemi haline geliyor. Cobb her bu cümleyi duyduğunda gerçek dünyada olmadığını, gerçek dünyaya gidebileceğini ama dayanması gerektiğini hatırlayıp döngüyü tekrar başına alıyor. Bizim izlediğimiz filmde de Cobb sonunda gerçek dünyaya dönüyor. Tamam, bu biraz çılgınca ama bir düşününce küçük küçük bir iki detay birbirini tamamlıyor gibi görünebiliyor. Inception filmi Shutter Island, yani Zindan Adası filminin devamı. Bu teoriye göre Inception filmi Shutter Island filminin devamında geçen sahne
sahneleri anlatıyor. Buna göre filmin sonunda lobotomi olan Teddy karısına ve çocuklarına tekrar kavuşabilmek için beyninde bir gerçeklik inşa ediyor ve biz filmi izlerken aslında burayı izliyoruz. Çılgınca kabul ediyorum ama Zindan Adası filminde Teddy'nin çocuklarının öldüğünü görüyoruz ve film boyunca Cobb'un da çocuklarının asla suratları gözükmüyor. Çok ayrı noktaları var elbette ama biraz düşününce bir iki küçük benzerlikten hadi bu da olsun diyebiliyoruz. Çünkü bunlar en nihayetinde birer teori. Şimdi gelelim filmin sonuna. Filmin sonu için şöyle bir anekdot var. Yıllar önce Michael Caine yani Cobbs'un babasını oynayan aktör Christopher Nolan'a şöyle bir soru sormuş. Ben bu senaryoyu okudum ancak hangi kısımda rüyadayım hangi kısımda değilim ben de anlamadım demiş. Ve Christopher Nolan filmin sonunu belli edecek o cümleyi kurmuş. Eğer sahnenin içinde sen varsan o zaman gerçektir. When I got the script of Inception, I was a bit puzzled by it. I said, I don't understand where the dream is. When is it a dream and when is it reality? He said, well, when you're in the scene, it's reality. Buna göre filmin sonunda Cobb'un babasıyla birlikte eve gitmesi ve çocuklarına kavuşması bir gerçek. Evet sevgili izleyenler, Inception filminin detayları, teorileri ve gerçek sonu hakkındaki videomuz bu kadardı. Siz de bize destek olmak için kanalımıza abone olabilir ve videoyu beğenebilirsiniz. Ayrıca gelecekteki videolarda hangi filmlerin detaylarına, inceliklerine bakalım. Onları da yorumlara yazarak bize fikir vermiş olabilirsiniz. Şimdilik benden bu kadar. Hoşça ve sağlıkla kalın.